Herkese merhaba, ben Tuğçe. Bugün size beni gerçekten etkileyen bir sanat akımından bahsedeceğim. Ekspresyonizm. Ama korkmayın, isim zor diye içeriği de böyle değil. Hatta tam tersine bu akım bildiğiniz içini dökme sanatı. Yani ekspresyonistler diyor ki ben gördüğümü değil, gördüğümde nasıl hissettiysem onu çizerim. Ve evet işler tam da burada güzelleşiyor. Şimdi ekspresyonizm dediğimiz şey 1900'lü yılların başlarında ortaya çıkıyor. Ama böyle akademik bir cümle gibi de başlayınca kulağa oldukça sıkıcı geliyor. Farkındayım. Sanatçılar diyor ki yeter artık ya, yeter. Ben nesneyi olduğu gibi çizmek istemiyorum. Çünkü ben böyle hissetmiyorum. Yani mesela normal bir manzara ressamı eğer gün batımı çiziyorsa tabloya turuncu kullanır, biraz pembe kullanır belki. Ama ekspresyonistler şöyle yapıyor. Bildiğimiz kan kırmızısı. Çünkü o an içi yanıyor. İçinin yandığını hissettiği için onu o şekilde aktarmak istiyor. Peki bu insanlar neden böyle bir dramın içine düştü? Çünkü o dönemde şu anda olduğu gibi dünya biraz kaotikti diyebiliriz. Sanayileşme başlıyor, şehirler kalabalık, herkes stresli, yabancılaşma had safhada. Bir de üstüne savaş söylentileri dolaşıyor. Yani düşün, metrodan çıkıyorsun, fabrika dumanı üstüne geliyor, kalabalık üstüne geliyor, kaygılar bir yandan. Yani adam diyor ki benim içim böyle kaotikken tuvalim nasıl sakin kalabilir ki? Doğal olarak sanatta bir iç patlaması dönemine geçiyoruz. Ve bu iç patlaması dediğim şeyin en ünlü örneklerinden bir tanesi biliyorsunuz Munch'ın Çığlık Tablosu. Hikayesi çok güzel. Munch bir gün arkadaşlarıyla yürüyor. Gökyüzü bir anda kıpkırmızı oluyor. Ama böyle normal bir kırmızıdan bahsetmiyoruz. Bildiğimiz yangın gibi. Munch diyor ki benim içim daraldı. Sanki doğanın içinden bir yangın gibi bir çığlık duyuyorum. Ve resme baktığımızda adamın gördüğü şeyi değil, hissettiği o panik atağı çizdiğini görüyoruz. O yüzden figür yamuk, perspektif bozuk, gökyüzü çığlık atıyor gibi. Yani tablo şöyle diyor. Sakinim ama hiç sakin değilim. Yani farkındaysanız 1900 yıllarla ne kadar benziyor şu anki dönemimiz değil mi? O zamanın sanayisi çok hızlı bir şekilde gelişirken ve insanlar buna yetişemezken şu anda da yazılım, teknoloji gibi alanlar aynı şekilde hızla gelişiyor ve biz insanlık olarak yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz derken tabii ki teknoloji ve sanayi işimizi kolaylaştırıyor ama kastettiğim şey duygusal yetişememekten. Bir ekspresyonist için gökyüzü sadece bir gökyüzü değildir. O bir anı, bir travma, bir duygu, bir patlamadır aslında. Hayatın faniliği, içindeki bir boşluk, belki kırılmış umutları anlatıyordur onun için. Yani ekspresyonistler için dram seviyesi 10 üzerinden 10 diyebiliriz. Bu akımı anlamanın en güzel yollarından bir tanesi isyana bakmak. Ne demek isyana bakmak? Sanatçı diyor ki, ben dünyayı sizin görmek isteyeceğiniz şekilde size sunmayacağım. Dünya ne kadar çarpıksa benim resmim de o kadar çarpık olacak. Bence zaten ekspresyonizmi güzel yapan şeylerden birisi de bu. Yani dürüstlük, güzelleme yok ve hatta biraz abartı var. Peki ekspresyonizm sadece resimde mi karşımıza çıkıyor? Hayır tabii ki. Hayatımızın her alanında, sinemada, tiyatroda, edebiyatta karşımıza çıkıyor. Resim en bilinen hali olsa da sinemada da çok güzel örneklerimiz var. Ve hatta ekspresyonist sinema diye ayrı bir dönemden de bahsedebiliriz. Aşırı gölgeler, tedirginlik yaratan sahneler, karanlık, bozuk açılar gibi örneklendirebiliriz. Nosferatu, Doktor Caligari gibi filmleri de yine örnek olarak verebiliriz. Tiyatro ve edebiyatta da tabii ki önümüze çıkıyor. Burada da daha abartılarak oynanılan ve yazılan sahneler, iç monologlardan bahsedebiliriz. Işık tabii ki dramatik kullanılır. Karamsarlık, yabancılaşma, yalnızlaşma gibi konular ön plandadır. Peki tüm bu anlattıklarımın Nietzsche ile ne ilgisi olabilir? Ekspresyonizmin düşünsel tarafını en çok etkileyen isimlerden birisi de Nietzsche'dir aslında. Nietzsche'nin fikirleri o dönemin sanatçıları için tam bir uyanış yarattığını söyleyebiliriz. Nietzsche diyor ki, insan kendini olduğundan farklı gösterir. İnsan maskelerin arkasında yaşar. Tam da bunu yaptı aslında. Maskeyi çıkarıp iç yüzü tuvale döktüler. Nietzsche'ye göre bir şeyin güzel olması onun doğru olduğu anlamına gelmez. Sanatın görevi güzeli süslemek değil,
hakikati göstermektir ve hatta gerekirse çirkinleşmektir. Ve yine Nietzsche, insanın ilk önce hissettiğini, sonra düşünmeye başladığını söyler. Ekspresyonistler de aynısını yaptı. Önce duyguyu patlattılar, sonra resme döktüler. Yani bir sanatçı aslında şöyle dedi: duygularımı kontrol edemiyorum, o zamansa resme dökeyim. Peki bugün ekspresyonizm nerede? Ekspresyonizm bugün sandığımızdan çok daha fazla hayatımızda. Instagram filtreleri bile bazen biraz ekspresyonist diyebiliriz. Kontrastı açınca, rengi biraz kısınca, hani böyle biraz dramatik bir story moduna geçiyoruz ya. Duygumu daha fazla göstereyim kafası aslında bir ekspresyonist kafası. Ve hatta story'e acıklı bir şarkı koyup paylaşmamız bile minik bir ekspresyonist olduğumuzun göstergesi diyebiliriz. Bence ekspresyonizm bize şunu öğretiyor: sanat güzellikle sınırlı değildir. Artık güzellik tanımımız nasılsa. Bazen çarpık, bazen kırılmış, bazen dağınık. Tıpkı duygularımız gibi aslında. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Sanattan kopmadığımız sohbetler etmeyi diliyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.